Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzun konusu uzun zamandır gelmeyen bir konuydu. Bu konu tabii ki malzeme ile alakalı arkadaşlar. Yeni gelen malzemelerimizi size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Zira benim içinde o kadar güzel malzemeler beğendim ki harika malzemeler var. Ve bunları size de tavsiye edeceğim şimdi. Şimdi hemen bir taneyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle yeşillerimiz var. Yeşillerimizle başlayalım. Şöyle yeşil bir malzememiz var arkadaşlar. Y20 olarak kodlandırdığımız bir malzeme. Y20. Şöyle tam rengini yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Görsel olarak biraz bana şey geldi şu anda. Bakalım. Evet. Şunun biraz daha soluğu gibi sanki. Böyle bir yeşil tonu var. Şimdi ışık vuracağız içine. Arkadaşlar evet böyle. Sanki yosun yeşilinden gelme bir yeşil gibi. Yeşille yosun yeşili arası bir tonu var. Üst tarafı ateşi arkadaşlar. Bakın malzeme kıpkırmızı ateşi. Şuradan görebilirsiniz. İki rengi de görüyorsunuz gerçi buradan bakın. İki rengi de görüyorsunuz. Bu malzeme zamanla ateş olacak arkadaşlar. Bu tona dönecek. Bakın böyle bordoya dönüyor bakın. Kodumuz neydi? Y20 malzememiz arkadaşlar. Güzel bir tonu var. Değişik bir tonu var. Malzeme hakkındaki fikrimi de söyleyeceğim. Şimdi bir tane de Y21 var. Bu biraz daha koyu yeşil. Şöyle yine ışıkla bakalım. Yine bu tarafa da bakalım. İki rengi de görelim buradan. Evet, iki rengi de görüyoruz. Zamanla ateşi olacak ama iç rengi biraz açık yeşil. Evet. Yarı saydam malzeme. Işık geçiriyor bakın. Evet. Bu da Y21 olarak kodlandırdığımız malzememiz. Şöyle ikisini yan yana koyduğumuzda üst renklerinde bir farklılık olmadığını görüyoruz. Böyle bakın bordo tonunda ama alt tonlarında farklılık olduğunu görebilirsiniz. Malzemenin sertliği ile alakalı tabii fikrimi merak ediyorsunuzdur. Şunu şu an canlı test ettiğim için. Sert malzeme ama şöyle bir şey var. İlk yapıldığında tesbih biraz yumuşak çıkacak gibi havası veriyor bana. Böyle sanki içini hisseder gibiyim. Biraz daha yumuşak çıkacak gibi. Yani yumuşak derken arkadaşlar kendi bakalitlere göre değerlendiriyoruz. Bazı malzemeler biliyorsunuz demir gibi çıkıyor. Çok sert çıkıyor. Bu evet. Hissiyatı biraz daha yumuşak çıkacak gibi. Biraz daha kadifemsi öyle söyleyeyim. Doğru ifade etmiş olayım. Biraz kadifemsi çıkacak. Çekenler biliyor çünkü kadifemsi bir dokusu var diyor. Böyle biraz yumuşak. Şimdi şöyle sırasıyla olur mu olmaz mı? Sırasıyla kod sırasına göre gitmeye çalışayım. Kodlandırdığım sıraya göre. Şimdi şöyle D74 olarak kodlandırdığım bir ürünüm var. Şöyle bir bakın. Üst tarafı kırmızı. Işık vurunca böyle bal sarısı gibi gözüküyor. Şöyle bir görün. Kıpkırmızı D74 malzememiz. Şöyle bunu buraya koyacağım. Buna benzer tonlarda geriden gelenler. O yüzden o tonları da karşılaştırmak adına şöyle bırakacağım. D74'ü bıraktım. Şimdi D75 var arkadaşlar. D75'imizi hemen D74 ile kıyaslayarak başlayalım. Üst rengi kırmızı, alt rengi bunun biraz daha portakal rengi. Şöyle alt renklerini göstereyim ben size. Şöyle de bir görün.
ton farkı var. Bu biraz daha sarı, biraz daha kırmızı tonuna kaçar bir tonu var. Esasen iç renklerinin çok fazla fark edeceğini düşünmüyorum. Ama fırından çıkışı farklı olduğu için size farklı kodlarla bunu da gösteriyorum. Bu D75 ürünümüz arkadaşlar. Opaktır. Işık geçirir. Şöyle bunu da görün. D75 malzememiz. Yarı saydam arkadaşlar. Görüyorsunuz. D75'i de koyduk. Şimdi bu kaç? Bunun kodunu bulamadım, bir dakika. Kaç grammış? 636.7 gram. D77 olarak kodlamışız bunu arkadaşlar. Buraya yazmamışız. Hemen yazayım. D77. 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 Ama öncesinde D76 olarak kodlamış olmam gereken, ki kodlamamışım. D76. Malzememizi tanıtalım sırasıyla gittiğimiz için. Şimdi D76 malzememizin de arkadaşlar üst rengi, bakın şöyle sıralamaya göre dizecek olursak, bu daha açık sarı, bu biraz daha ortası, bu biraz daha kırmızı ve tonlarını da daha iyi görebilirsiniz. Şöyle birbirlerine yakın malzemeler yine de. D76'mız da arkadaşlar alt rengi böyle biraz koyu. Evet. Bunu kesmiştik. İçini görün. D76 malzememizde şöyle alt tarafına da kıyaslayacak olursak buna çok yakın. Bakın renk ton farkı var ama üstlerde alt renkleri birbirine çok yakın olduğunu göreceksiniz. Bir tane yine D77 olarak kodlandırdığım malzemem var. Bu da daha açık. M44'e çok benziyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir bakın. Şunu bir açayım şurayı. Açayım, biraz da alt renklerinden de bahsedeceğim. Evet. Netleştirmedi. Allah Allah, şu an netleyemedim. Evet, D77 malzememiz de böyle arkadaşlar. Şimdi altlarını bir daha bakalım. Bu daha açık, bu daha açık. Bu hepsinden açık arkadaşlar. Bunun tonu hepsinden açık. Buna da şu tarafına yakın gözüküyor. Şu tarafıyla neredeyse aynı. Ama bu tarafları koyu. Şu tarafı koyu mesela. Şu üçüne esasen birebir aynı renk deme ihtimalimiz var. Şu hafif açık oldu ama şu biraz daha böyle kırmızımsı tonda. İç renginin dediğim gibi yine aşağı yukarı aynı çıkacağını tahmin ediyorum. Tabii bir ton farkı olacak muhakkak bunda. Öyle gösteriyor. Şimdi bunları kaldırayım, birbirine yakın olanları kaldırayım. Şimdi bir tane yine yeni gelen şeffaf malzememiz var arkadaşlar. Şeffafın şu özelliği var. Normal böyle baktığınızda pırıl pırıl şeffaf gözüküyor. Ama biraz ışık vurduğunuzda biraz buğulu gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Böyle biraz buğulu gözüküyor. Buğulu zar gibi gözüküyor. Normalde ben şöyle söyleyeyim. Bunu tesbih yaptığımızda daha şeffaf gözükecek. Evet. Daha şeffaf gözükecek. Ama böyle malzemeye büyük ışık ya da yüksek ışık vurduğunuzda buğulu zar gibi gözükecek. Bakın böyle şeffaf gözüküyor. Bu da S92 malzeme olarak kodladık arkadaşlar.
S92. Şimdi S92'den sonra S93'ü göstereyim size. S93'ün şöyle bir özelliği var. İki malzemenin birleşiminden kaynaklanıyor. Bilinçli yapıldı. Acaba ne olacak diye. Üst tarafı kırmızı döküldü. Bu kendinden renk almış kırmızı değil arkadaşlar. Bilinçli olarak bu malzemenin belli bir kısmından sonra kırmızı eklendi. İki renk birleştirerek yapmak istedik. Bakın bir de şöyle görün. Tabii onun bir ayarı var. O ayardan sonra yaptık. Normalde iki farklı malzeme döküldü. Biri kırmızı, biri sarı. Bakın birbirine karışınca böyle oldu. Biraz daha detay vereceğim size şimdi. S93 ile ilgili. Şöyle bakın, ışık vuracağım. Şuralarda malzemenin birleştiği yerlerde damar oluşmuş. Onu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben yaklaştırmaya çalışacağım. Şöyle bir göstermeye çalışacağım. Yani çok belirgin değil. Tespihte belli olur mu? Sanmıyorum belli olsun. Ama böyle ışık vurup detaylandırdığınızda onu görürsünüz arkadaşlar. Biz görüyoruz. Çıplak gözle görüyorum ama şeyde gösteremedim size galiba. Bakalım. Gösteremedim ama ben şu an bile çıplak gözle geçişleri bakın şöyle dalgalanmayı görüyorum. Çizeyim, belki şöyle çizmeye çalışayım. Belki siz de görürsünüz, bilmiyorum. Bakın şöyle birbirlerine geçiş dalgalanmaları var. Aynen böyle gözüküyor. Çizdiğim gibi. Çok güzel. Çünkü damarların gidişatına göre çizdim. Bakalım başka yerden görecek misiniz? Hani bana sorarsanız, dediğim gibi tespih yaptığımızda bu çok belirgin olur mu? Böyle gözükür mü derseniz onu bilemiyorum arkadaşlar. Çok bulutumsu bir damar çünkü. Olabilir de olmamayabilir de. Belki ileride çok daha belirgin olur S93 malzememiz. Renkler de güzel. Şu canlılığa bakın arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Bunların sertliğine bakalım, şu ikisinin. Evet. Sertliği iyi arkadaşlar. Bunlara göre, en azından şunlara göre biraz daha sert gibi. Koyalım. Şimdi arkadaşlar aslında can alıcı nokta burada. Çok güzel iki tane daha malzemem var. Farklı özellikleri de var. Yani döktüm tekniğiyle alakalı da farklı özellikleri var. Ama malzeme gerçekten şahane çıktı arkadaşlar. Şöyle eskiden hatırlıyor musunuz? Buna benzer malzemelerimiz vardı. Bakın M15 olarak kodlandırdığımız bu malzememiz bir özelliği daha var. Sarı görüyorsunuz. Evet, böyle krem renginde çıkacak. Bunun bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu malzemede hiçbir şekilde renklendirme yok. Hiçbir şekilde. Renklendirme adına hiçbir şey yok bu malzemede. Bu malzeme kendi kendine bu renk oldu arkadaşlar. Kendi kendine bu renk oldu. Zerre kadar renklendirme vesaire yok. Bakın alttan da kızarmaya başlıyor. Bu malzeme kıpkırmızı olacak zamanla. Çok eskiden buna benzer malzemelerimiz vardı. Siz hatırlamışsınızdır. Altları da kıpkırmızıydı onların. Evet. Aynı şekilde üretilmiş, aynı kalitede, çıtır çıtır. Malzeme sertliği çok iyi arkadaşlar. Çıtır çıtır bir çekimi var. Lezzeti gerçekten harikaydı. Bundan tespih yaptık. Yarın inşallah ya da bu videodan sonra inşallah size onu göstereceğim. Şimdi bu gerçekten olağanüstü bir malzeme. Ne demek istediğimi, tesbihini elinize aldığınızda anlayacaksınız. Malzemelerin de dökümden döküme gerçekten fark ediyor. Çok kaliteli çıktı malzeme. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Bundan elimde var, bilginiz olsun. Bir tane de yine aynı şekilde, aynı taktikle yapılmış bir malzeme var. M14. Bu M14'ümüz arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Malzemenin şöyle yarı kısmında çok güzel damarlar çıktı. Yarı kısmı damarsız çıktı. Yani bakın, müdahale edemiyoruz bunlara. Malzeme ne olacaksa kendi oluyor. Her haliyle dediğim gibi
kabul ediyoruz malzememizi. Malzememizin üst rengi böyle. Bu malzememizde renklendirme var arkadaşlar. Bu malzememiz sarı bir malzeme. Sarı ton verilmiş bir malzeme. Ama dediğim gibi bunda hiçbir şekilde renk yok. Aşağı yukarı aynı tonlarda, bu biraz daha koyu gözüküyor bakın. Biraz daha koyu gözüküyor. Biraz daha kehribara benzer bir yapısı var. Ama bu malzemede hiçbir şekilde renk yok. Tespihi de çok güzeldi. Çektik arkadaşlar. Videosunu yarın atacağım inşallah. Ya da çekebilirsem yarın. Sabahtan atmayı planlıyorum ama olur mu bilmiyorum. Ama gerçekten harika. İkisi de mükemmel. Şu anda gecenin yıldızının bu ikisi olduğunu söyleyebilirim. Hani biraz merak açısından da şu iki rengi merak ediyorum, tespih olunca nasıl olacak. Bir tane daha göstereceğim arkadaşlar. Bir de şu yeşili biraz beğeniyorum. İçi turkuaz çıkacak gibime geliyor. Burayı dağıtacağız gibi. Yavaş yavaş, sakin. Evet, bakın şu yeşili biraz merak ediyorum. Y20'yi. Onun dışında hepsini size tanıttım. Siz artık kendiniz karar verirsiniz. Gerçekten ama bugünün favorisine şu iki sarı diyebilirim yani. Evet. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.